Saçlarım yumuşacık oldu. Fakat ben şuna alışmam lazım. Kalın fırçadan sonra biraz ince olur. Ne bu? İşte önceden ürünü incelemediğim için yok. Nasıl takılıyor? Vallahi taktım yanlışlıkla. Nasıl çıkartacağım? Çoktan keşfedilmiş. Ben daha yeni keşfettim. Biraz geriden geliyor olabilirim. Şöyle 3-4 yıl kadar galiba. Şöyle üzerinde, keşke ben de bilseydim. Takamıyorsunuz. Burada seramik falan yazmıyor. 14.500 yorum, 387.000 favorilenme. Bu hafta harika bir ürünle birlikteyiz arkadaşlar. Ürün inanılmaz yorumlar almış, çok beğenilmiş ve birçok da inceleme videosu çekilmiş. Ben de bunu kendime hediye aldım ve sizlerle de paylaşmak istedim. Volume Pro AR 5063 hava üflemeli saç şekillendirici diye geçiyor arkadaşlar. 1200 Watt, iyon teknolojisi, 2 kademeli hız ve ısı ayar düğmesi, uzun ve kısa saçlar için 2 şekillendirici fırça, 21 milim ve 40 milim diyor ve bir de kurutma aparatı var. Şurada görüyorsunuz. Zaten içinden şimdi çıkaracağız. Hemen açıyorum ürünü. Kurutma aparatı. Böyle de bir paket açılışı. Ana parça. Küçük olan 21 milim dediği başlık, kısa saçlar için ya da bukle yapabilmek için ince bir aparat. Bir de benim çok merak ettiğim, ters açmışım kutuyu. Şuradan da açalım. Şöyle büyük başlık. Benim dayanamayıp ambalajını açma sebebim kutunun çok hafif ve küçük gelmesiydi elime. Çünkü ben birazcık daha büyük bir şey bekliyordum. Bundan önce Revlon markasının One Step adıyla üretilmiş olan ürünün benzeri olan bir One Step ürününü tanıtmıştım kanalda. Şurada görüyorsunuz mu? Onun başlığı ve makinesini çok beğendim. Hala da kullanıyorum. Ama bunu da görünce dayanamayıp aldım açıkçası. Biraz daha kuvvetlidir motoru diye düşünüyorum. İçinden garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıkıyor muhtemelen. Burada 4 yıl garanti diyor. Kutunun üstünde 3 yıl garanti yazıyor. Hangisi doğru bilemiyorum. Çok da umurumda değil açıkçası. Hemen ürünü şöyle açıp çok merak ettiğim diğer üründe eksik olan kablosu dönüyor mu diye bakıyorum. Evet, dönüyor arkadaşlar. Şöyle kablosu döndüğü için siz fırçayı çevirdiğiniz zaman bu kablo dolanmamış oluyor. Bakın buna bayıldım mesela. Diğer inceleme videolarında göstermemişler. Merak ediyordum. Kablosuna bakalım. Kablo uzunluğu nedir? Evet, kablo uzunluğu 2 metre falan vardır diye düşünüyorum. Yani yeterli olur diye düşünüyorum. Bana yeter açıkçası. Sanıyorum şöyle de takılıyor. Burada bir yeri var arkadaşlar. Çevirerek takamıyorsunuz. Şöyle göstermek istiyorum. Burada bir düğmesi var. Şurada yeri var zaten, takıyorsunuz. Taktığınız anda oturuyor. Çıkartmak için de yine düğmeye basıyorsunuz. Hafif çeviriyorsunuz. Çıkıyor. Çok kolay giriyor çıkıyor. İyiymiş. Şöyle 2 kademesi var. 1 ve 2 diyor. 2 kademeli. Ve burada da bir soğutucu düğmesi var. Fön makinelerinde olan soğutucu saçı sabitleme düğmesi var. Bunu da yukarı kaldırarak soğuğa alabiliyorsunuz. Basılı tutmanız gerekmiyor. Güzel. En çok merak ettiğim başlık bu olduğu için hemen fişe takarak deneyeceğim. Birinci kademeyi açıyorum. Sesi duyun. Çok sıcak üflüyor. Wow. Çok sıcak üflüyor şu anda. Bayağı sıcak üflüyor. Ama tabii ki hava dağılımı çok fazla yok. Çok kuvvetli değil. Yani şuraya kadar geliyor. Şöyle göstereyim. Hava ve kısık ama çok sıcak. Ses olarak diğer ürüne göre çok daha iyi ve çok hafif. Yani diğer ürün de çok hafifti. Bu da hafif. Bu belki bir tık daha ağır olabilir ama genel olarak kutu zaten çok hafifti. Bu da gayet el kol yormayacak, rahatlıkla uygulama yapılabilecek ağırlıkta arkadaşlar. Ürünün sesi çok az. Çok tatlı. Ben şunu çok merak ediyordum. Biraz ürüne tersinden başladım anlatmaya ama şu saç kurutma işe yaramayacak gibi geliyordu bana. Şunu bir denemek istiyorum. Gayet kurutur. Gayet saçı kurutabilecek. Çok güzel. Her ürün deneme videomda diyorum ki öyle bir anlatıyorlar ki ürünü satın aldığım zaman şaşırıyorum. Tersine çıkıyor çünkü. Çok iyi diyorlar, kötü çıkıyor. Kötü diyorlar, iyi çıkıyor. Gerçekten ben anlamıyorum. Bununla saç kurutamazsın demişlerdi ve gayet kurutursunuz arkadaşlar. Yani gayet kurutursunuz çünkü çok sıcak üflüyor ve saçı yıpratmadan da kurutur diye düşünüyorum. Ben ürüne şimdiden hayran kaldım. Hadi hayırlısı, yalnız çok sıcak üflediği için başlık hemen ısınıyor. O yüzden muhtemelen, yani şu an elim yanmıyor ama
Şöyle hafif çevirip çıkarıyoruz. Şu ince başlığı da çok merak ediyorum. Şunu da bir denemek istiyorum. Yani ürünün hava üflemesi 3 başlıkta da aynı. Bu güzel bir şey. Benim çok merak ettiğim başlığı takarak hemen saçımın, şunları da atalım. Hemen saçımın bir bölümünü ıslatarak denemek istiyorum. Şöyle şurayı alalım. Burayı nemlendirelim. Bu üründe merak ettiğim şey saçımı kopartıp kopartmayacağıydı. Tabii ki bu saçı kopartacak bir ürün değildir muhakkak. Arzumu da biliyoruz. Yani yaptığı en minimum ürün bile çok güzel. Gayet kullanışlı oluyor. Fakat daha önce maşalarını da kullandım. Benim saçlarım L'Oreal videolarında ve değişik açıcı ve açıcılı boya videolarında o kadar çok yıprandı ki aynı saçın üstüne 3-4 kere açıcı uyguladığım için haliyle en son uygulamada özellikle ufak ufak böyle tek tük de olsa kopmalar başlamıştı. Bir keratin yüklemesi yaptım saçıma ama yine de hala çok yıpranmış durumda. Bunun fırça yapısı diğerine göre daha farklı olduğu için One Step yazan üründe o başlığı gösterdiğimde yumuşacıktı. Hatta çok çabuk kırılıyor, kopuyor demişlerdi. Bunda öyle bir şey yaşanmıyormuş. Yorumlara da baktım ama acaba dedim bu biraz daha sağlam ve sert olduğu için saçıma zarar verir mi? Aradaki özellikle şu fırçalar zarar verir mi diye düşünüyordum. Fakat şu an bakıyorum yumuşaklığı çok tatlı. Biraz daha ıslatmak istiyorum. Şurayı şöyle bayağı ıslattım. Saçımda sadece duş aldığımda saç kremi uyguladım. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Deneyelim bakalım ne yapacak. Evet, saç şekillendirme açısından ben kıvırarak fırçayı kullandığım için saçı hemen şöyle bir döndürdü. Demek ki kalın başlık gibi düşünmeyeceğiz bunu, düz indireceğiz. Kalın başlıkta ne kadar kıvırırsanız kıvırın böyle bir dönüş göremiyorsunuz ama bunda görüyorsunuz. Ve tabii ki başlık biraz daha ince olduğu için biraz daha küçük tutamlarla gideceğiz, anlaşılan o. Hava üflemesi yüksek olduğu için saçlar fönü çekerken uçuşuyor ama hiçbir elektriklenme ve kabarma olmadı bakın. Bunun da nedeni muhtemelen kutuda yazan İyon teknolojisi. İyon teknolojisi 2 kademeli hız düğmesi, uzun ve kısa saçlar için 2 şekillendirici fırça demiş. 1200 watt demiş. Fakat İyon teknolojisi ne şekilde oluyor? Bir saniye. Hiç yapmadığım bir şey yapıp kullanım kılavuzuna bakacağım. Çünkü bu seramik kaplama mı acaba? Evet, seramik saç fırçası diyor. Seramik saç fırçası ve iyon özelliği. Negatif iyon akımı oluşturan yeni iyonik teknolojiyle donatılmıştır. Negatif iyonlar saçlarınızda biriken statik elektriği atar ve böylece saçınız daha yumuşak ve parlak bir yapıya kavuşur. Cihazınızı çalıştırdığınızda iyon özelliği de otomatik olarak çalışacaktır diyor. Ben şu an iyonlandım. Şahane. Devam edelim o zaman. Gerçekten bir elektriklenme yok. Saçımda da herhangi bir yolma, çekme vesaire olmadı. Hatta diğer o büyük başlıklı üründe saçımı çok fazla kavruyordu. Hiç yıpratmıyordu. O ürünü de çok seviyorum bu arada. Bunda o kadar bir kavrama yok. Çünkü biraz daha küçük bir fırça haliyle buna da alışırım diye umuyorum. Hiçbir kabarma yok. Yani şuralara saçlarımın içinde ama saçlarda bir kabarma yok. Demek ki gerçekten iyonlu bu. Bunu anlayabiliriz buradan. Ben şimdi bütün saçlarımı kaç dakikada yapacağımı deneyeceğim. Şöyle bir tarıyorum. Saçlarım kuru arkadaşlar. Sadece ısıya dayanması için, biraz koruması için ki saçı yıpratacak bir şeye hiç benzemiyor. Saçlarım bu arada yumuşacık oldu. Enteresan bir biçimde. Suratıma da sıktım. Suratımı da ısıdan korusun. Şöyle tarayalım. Bakın benim saçlarım burada. Bakalım kaç dakikada fön çekebileceğim. Ayırayım saçı önce. Ve süreyi başlatalım. I know where I would be. Your eyes spin me around. Take off.
Kaç dakika oldu? 8 dakika. 8 dakika. Ürün soğumadan şunu denemek istiyorum. Soğuğu açtım arkadaşlar. Ürün soğuk üflemiyor. Ürün gayet ılık üflüyor. Üstünden de evet saçlarım çıktı. Fakat bu benim tamamen saçımın sağlıksız olmasıyla ilgili arkadaşlar. Saçı asla yolmuyor. Belki yüksek ısı verdiği için biraz yıpratıyor olabilir ısıdan dolayı. Çünkü saçı aldığım zaman 2 kere şu şekilde tarakla geçtiğimde üçüncüde elim yanıyor saçı tuttuğumda. Bayağı yüksek ısı veriyor. Verdiği havanın şiddeti de yüksek olmasına rağmen saçlarımda en ufak bir elektriklenme yok. Artı saçlarım yumuşacık. Bu ürünü ben sürekli kullanıyorum. Bununla ilgili bir şey değil. Kesinlikle şu seramik kaplama hakikaten önemli bir şeymiş. Ben ilk kez kullandığım için böyle bir ürün daha önce kullanmadım. Çok iyi. Yalnız eğer benim gibi böyle büyük başlığa alıştıysanız bunu biraz galiba elimizin alışması gerekiyor. Ben sonlara doğru biraz alıştım. Saçı biraz daha az az alıyorsunuz. Burası elle tutulamayacak kadar ısınmadı. Evet sıcak ama tutabiliyorsunuz. Soğuk havayı ılık olarak, hatta ılıktan biraz sıcağa dönük veriyor. Soğuk hava konusunda hayır, bir işe yaramıyor açıkçası soğuk hava düğmesi. Ve başlığı çıkartırken de seramik yüzeyi tutmamanız gerekiyor. Çünkü şu an biraz elim yandı açıkçası. Şuradan tutsam burası da sıcak arkadaşlar. Fakat tık diye çevirdiğiniz anda çıktığı için çıkartmak çok da zor değil. Böyle bir şeylerle tutup çıkartın demişler. Gerek yok. Dibinden hemen düğmeye basıp çevirdiğiniz anda zaten ürün kendisini çıkartıyor. Hemen saçı ne kadar kıvırdığına bakmak istiyorum. Bakalım başarabilecek miyiz? Ürün başarılıdır da biz başarabilecek miyiz? Bakalım. What is at the pond today? There are 4 ducks swimming, 3 ducks diving, 2 ducks skiing, and 1 duck hiding. Bu başlığı kısa saçlar için demişler. Kahkülleriniz varsa, önlerde biraz böyle bukle, dalga bir şey istiyorsanız, ben nasıl kullanılacağını tam olarak bilmememe rağmen şunu yapabildim. Ürün çok kullanışlı, mutlu olduğum bir ürün oldu yine. Ve zaten vardı, bir tane daha saç şekillendiriciye ihtiyacım var mıydı dediğim zaman evet, buna ihtiyacım varmış. Çünkü en ufak bir elektriklenme yok. Saçlarım şu an yumuşacık ki üstünden fön çektim. Eğer ikinci katı da çekersem kuaförden çıkmış gibi bir fönle galiba kendimi hazırlayabileceğim. Şu uçlara da denemek istiyorum. Daha kalın tutamları kıvırıyor mu acaba? What is at the pond today? There are 4 ducks swimming, 3 ducks diving, 2 ducks skiing, and 1 duck hiding. Sonuç böyle ki ben daha kıvırarak böyle saçtan ayırmayı bilmiyorum, nasıl yapıldığını öğreneceğim inşallah. Küçük başlık saçı çok daha fazla kavruyor. Çünkü bakın şuradaki fırça yapısı farklı arkadaşlar. Daha fazla kıl var ve saçı baya kavruyor. Ben ürünü sevdim. Bilmiyorum siz ne düşüneceksiniz. Ürünün gövdesi şurası çok hafif ısındı arkadaşlar. Çok fazla ısı veriyor. Bayağı fön çekmiş gibi oluyorsunuz. Fırça fön makinesi ayrı ayrı kullanmadan hızlı bir şekilde, seri bir şekilde fön çekmiş oluyorsunuz. Bütün saç şekillendirici ürünlerde bu böyle zaten ama şu başlıklar benim gerçekten çok hoşuma gitti. Benim için bu ürünün tek dezavantajı soğuk hava üflememesi. Çektiğimiz fönü sabitlemek için soğuk üflemesi önemli ama bilmiyorum, bu fiyata şu performans, şu sonuç beni çok mutlu etti, tatmin etti açıkçası. Aldığım için de çok mutlu oldum. Bu ürünün maxi boyu da çıktı diye biliyorum. Daha büyük başlıklısı. Ben aldıktan sonra fark ettim. Öncesinde fark etseydim muhtemelen onu alırdım diye düşünüyorum kendime ama bu da bayağı önüme falan böyle dalga malga yaptı. Yani ve hemen yaptı. Çok sevdim tabii ki. Zaten Arzu'mu seviyorum. Bir şey söylemeden kapatmayacağım. Arzu'mu çok seviyorum ama nerede üretilmiş diye baktım ve Made in China. Arzum bile Çin'de üretiliyor arkadaşlar. Şöyle saçlarımın arkasını da göstereyim ben. Gösteremiyorum. Kabloya takıldım. Saçlarımın hali bu.
Ben ürünü çok beğendim. Sadece kalın başlığa alışık olduğum için biraz yadırgadım ama çok daha performanslı. Zaten haliyle fiyat olarak da farklı. İndirimleri takip edip edinebilirsiniz. Zaten 14.500 yorum almış ve 4,5 yıldız almış. Yani daha ne olsun ki? Ben de deneyimlemiş oldum. Ben videomun sonuna geldim arkadaşlar. Haftaya cumartesi yeni bir içerikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Her halinizde güzel olduğunuzda unutmayın. Hoşçakalın.